Şimdi sıcacık bir masal zamanı. Rahatla, derin bir nefes al ve hikayenin büyüsüne kapıl. Masalımız başlıyor. Şampiyonluğa giden yolda Ömer'in ilk futbol turnuvası. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Ömer isminde 10 yaşında ve futbolu çok seven tatlı bir çocuk yaşarmış. Mahallede arkadaşlarıyla birlikte saatlerce futbol oynar, eve geldiğinde ayakkabılarının çamur içinde kaldığını fark etmezmiş bile. Futbol onun için sadece bir oyun değil, büyük bir tutkuymuş. Bir gün okulunda önemli bir duyuru yapılmış. Okullar arası futbol turnuvası düzenlenecek ve Ömer'in okulu da turnuvaya katılacakmış. Ömer bu haberi duyunca heyecanlanmış. İşte bu benim fırsatım diye düşünmüş. Ancak okul takımına girebilmek için yapılacak seçmelere katılması gerekiyormuş. Takımda çok iyi oyuncular varmış ve Ömer'in kendini kanıtlaması gerekecekmiş. Seçmelerin olduğu gün okulun bahçesi futbolcu olmak isteyen bir sürü çocukla dolmuş. Antrenör Murat Hoca çocuklarla koşu, top sürme, paslaşma ve şut çalışmaları yapıyormuş. Ömer de elinden gelenin en iyisini yapmış. Ama takımın en iyi oyuncularından biri olan Arda ona pek şans tanımıyormuş. Sonunda Murat Hoca takıma katılan oyuncuların isimlerini okumaya başlamış. Takımda yer alacak oyuncular: Arda, Burak, Kerem, Emre. İsimler birer birer okunmuş. Ancak Ömer'in adı listede yokmuş. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamış Ömer. Ne yazık ki takıma seçilememiş. O akşam eve döndüğünde annesi Ömer'in üzgün olduğunu görmüş ve "Ömer, neden üzgünsün?" diye sormuş merakla. Ömer başını eğerek cevap vermiş. "Takıma seçilmedim anne. Oysa çok çalışmıştım," demiş. Annesi Ömer'in yanına gitmiş ve ona şefkatle sarılarak "Bazen kaybetmek, kazanmak için bir fırsattır Ömer. Eğer gerçekten kazanmak istiyorsan daha çok çalışmalısın ve pes etmemelisin," demiş. Annesinin bu sözleri Ömer'in aklına yazılmış ve o andan itibaren pes etmeyecekmiş. Her gün daha çok çalışmaya karar vermiş. Bahçede tek başına şut çekmiş, arkadaşlarıyla sık sık pas çalışmış ve sabahları erkenden uyanıp koşuya çıkmış. Futbolu daha iyi yönetebilmek için maçları takip ederek yeni stratejiler öğrenmeye başlamış. Bir gün Murat Hoca antrenmanı izlerken Ömer'in de orada olduğunu görmüş ve yanına gelip sormuş. Ömer, neden buradasın? "Pes etmek istemiyorum hocam. Daha iyi olmak için çalışıyorum," diye yanıt vermiş Ömer. Murat Hoca Ömer'e bakmış ve başını sallayarak İşte bu gerçek bir futbolcunun ruhu. O zaman bir şansın daha olabilir. demiş. Turnuvadan bir hafta önce takımdaki oyunculardan biri sakatlanmış ve Murat Hoca Ömer'i çağırarak ona bir şans vermiş. Eğer iyi oynarsa takıma alınacakmış. Ömer o günün en iyi futbolunu oynamış. Artık sahada sadece gol atmaya çalışan biri değil, takım oyununu da bilen bir futbolcu gibiymiş. Arkadaşlarına pas vermiş, boş alanlara koşmuş, rakiplerini geçmiş. Maç sonunda Murat Hoca Ömer'i takımın yeni oyuncusu olarak duyurmuş. Ömer mutluluktan havalara uçmuş. Hayal ettiği okul takımına sonunda girebilmiş. Turnuvanın ilk maçı gelip çatmış. Takım heyecanlıymış. Çünkü karşılarındaki okul çok güçlüymüş. Maç başladığında rakip takım çok iyi oynamış ve ilk yarının sonunda Ömer'in takımı 2-0 geride kalmış. Soyunma odasında herkes öfkeliymiş. Arda sinirle su şişesini yere fırlatmış ve
Aman be, böyle oynarsak tabii kazanamayız. Diyerek bağırmış. O sırada Ömer ayağa kalkarak ve Arda'ya dönerek Şimdiden bizi yeneceklerini düşünürsek zaten kaybettik demektir. Ama biz buraya yenmek için geldik. Birbirimize güvenmeliyiz. Eğer takım olarak oynarsak bu maçı dönüştürebiliriz ve kazanabiliriz. herkes gözünü Ömer'e dikmiş. Sonunda Burak elini havaya zafer işareti yaparak kaldırmış. O da Ömer haklı arkadaşlar. Hadi sahaya. Galibiyeti elde etmek mümkün. diyerek coşkuyla karşılık vermiş. İkinci yarıda takımın havası değişmiş. Ömer orta sahada üst dağıtım yapıyor, defansta sağlam duruyor, forvet oyuncuları daha hareketli oynuyormuş. Önce Burak bir gol atmış, ardından Kerem skoru 2-2'ye çıkarmış. Maçın son dakikalarında Ömer ceza alanı dışında topu almış, birkaç rakibi geçmiş ve kaleye neşeli bir şut çekmiş ve top ağlarla buluşmuş. Hakem düdüğü çaldığında okul takımı 3-2 kazanmış. Takım arkadaşları Ömer'e sarılıp ona teşekkür etmişler. O artık sadece bir oyuncu değil, takımın önemli bir parçasıymış. Turnuvada finale kadar gelmişler. Son mücadele çok zorlu bir rakiple oynanmış ama birlikte hareket ederek galibiyete ulaşmışlar. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlamışlar. Kupa töreninde Murat Hoca Ömer'in yanına gelmiş ve Gerçek futbolcu olmak sadece yetenek değil, azim ve takım ruhuyla olur. Sen bunu kanıtladın Ömer. diyerek tebrik etmiş. Ömer o gün sadece bir kupa kazanmamış. Pes etmemenin, çalışmanın ve takım gücünün ne kadar önemli olduğunu da öğrenmiş. Ve bir gün profesyonel futbolcu olmak için daha da çok çalışacağını kendi kendine söz vermiş.